İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Yayacık hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam aşure günü nedir? Alevi Sünni fark etmeden aşureye bu denli önem verilmesi ve hep beraber aşure yapılması ne anlama geliyor? Aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'udur. Şu anda Muharrem ayında bulunuyoruz. Yani Hicri yılbaşı. Hicri yılbaşı yeni başladı. Şu anda biz 10 Muharrem'deyiz. Aşura, aşar, 10 demek. Şu aynı onu anlamındadır. Veya ışır kökünden geldiğini söyleyenler de vardır. O develerin yürümesi falan anlamına geliyor. Şimdi bu aşura kültürü çok eski bir dini kültür. Sadece Müslümanlıkla ilgili değil. Özellikle Yahudi kökenli olmak üzere onların adetleri, gelenekleri Tevrat'ta, Talmud'da yazılanlara bakarak bir aşura kültü oluşturuluyor ve bu her yana yayılıyor. Kısaca söyleyecek olursak mesela Adem'den başlayalım. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün derler aşura. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu gün derler aşura. Veya Hazreti Nuh'un gemiye her türlü yiyecekten almasından dolayı aşuranın da böyle karma yiyecek yaparak bir aşura tatlısı yapılır. Onun da oradan geldiğini söylerler. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu gün derler. Hazreti Eyyub'un hastalıklarından şifa bulduğu gün derler. Bu Yahudilikte çok köklü bir inanç olarak yer alır. Keza inanç değil de kutlama günü olarak yer alır. Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün olarak bilinir. Nitekim peygamber Mekke'den Medine'ye göç edince Medine'de Yahudileri Aşura günü oruç tutuyor bulmuştu ve onlarla beraber o da 10 Muharrem'de oruç tutmaya başlamıştı ve biz Musa'ya onlardan daha yakınız diyerek Ramazan orucu, Kur'an'da geçen Ramazan orucu farz kılıncaya kadar Aşura orucu tuttuğu rivayet edilir. Bu Yahudi kültüründe değil, daha çok Araplarda da, cahiliye Araplarında da Aşure'nin olduğunu görüyoruz. Müşrikler İbrahimi bir gelenek olarak Aşura günleri oruç tutuyorlar. Ayşe'den gelen bir rivayette müşriklerin de eski cahiliye döneminde de bu Aşura kültürünün e, Kureyş kültüründe, Kureyş Arap kültüründe olduğu görülüyor. Şimdi bu çok yaygın bir efsaneye dönüşmüş oluyor. Yani hangisi gerçekten 10 Muharrem'de oldu mu olmadı mı o tam da belli değil. Ama İslam'a geçtiğimiz zaman İslam tarihinin ilk başlangıcında 10 Muharrem Hicri 10 Muharrem 61 yılında malumunuz Kerbela olayı oldu. İşte bunun tarihi kesin. Ondan öncekilerinki rivayet, mitoloji, ayarlama, uydurma, e, öyle bir gün yaratma, onu kendi kendine kutlayarak onunla mutlu olma ama 10 Muharrem 61 yılı, Hicri 61 yılın 10 Muharrem günü bu Kerbela olayı oldu. Tarih bilimine uygun olan şey sadece bu. Ondan öncekilere ilgili hiçbir kanıt yok. Öyle olduğu rivayet ediliyor, öyle inanılıyor. Ama bu tarihsel bilgidir. Müslüman olmayan kaynaklarda da, Emevi kaynaklarında da, İslam tarihi kaynaklarında da geçen bir bilgidir bu. 10 Muharrem. 10 Muharrem'de Aşure. 10 Muharrem'de Kerbela'nın olduğu olay. Şimdi Kerbela'da malumunuz Hazreti Hüseyin ve yanında bulunan 70 civarındaki kişi katledildi, şehit edildi. İşlerinden sadece Zeynel Abidin, Hazreti Zeynep ve birkaç kadın ve çocuk kurtuldu. Yanında bulunan gençlerin çoğu onunla beraber Kerbela'da şehit oldular. İşte bunun yıl dönümü 10 Muharrem'dir. Yani bugündür, 10 Muharrem'dir. Bu nedenle Alevi camiası 12 gün oruç tutar. Bugün Aşura orucu tutarlar. Aşura günü yaşarlar. Ve yarın da ve
Sonraki günde 2 gün daha oruç tutarak 12 güne tamamlamış olurlar. Ama bazıları 14 gün falan da tutuyor. Ama yaygın olan 12. Buna da Muharrem orucu diyorlar. O Muharrem'de tam burada yer alıyor. Hazreti Hüseyin hem Şiiler hem Sünniler üzerinde saygınlığa sahip birisi olduğu için özellikle Şii camiası başta olmak üzere özellikle tarihte mesela Fatimiler Devleti'nde Kerbela kutlamaları 10 Muharrem resmi devlet törenleriyle anılıyordu. Sultanın katılımıyla o gün herkes bu iş için seferber oluyordu. Oradan yayılarak özellikle İranlılarda bu yayılmıştır ve şu anda da resmi devlet kutlaması, kutlama değil de resmi devlet anması, yas matem derler. Matem, yas günü. Kerbela'yı yas günü olarak resmen devlet nezdinde şu anda İranlılar da tıpkı daha önceki Fatimilerde olduğu gibi kutluyorlar. Anıyorlar. Sürekli kutlama ağzımıza pelesenk olmuş. Çünkü Kerbela'ya kutlama demek doğru değil, anmadır. Yası matem anmasıdır. Şimdi bu tarihte bu şekilde cereyan etmiş. Ve günümüze kadar gelmiş. Özellikle Aleviler, Alevi cemevlerinde Aşura günü toplanarak, işte bugün Perşembe kutsal gün olarak görülüyor. Perşembe Cuma'ya bağlayan, yani Perşembe akşamüstü Cuma başlıyor, ertesi gün bitiyor. Cuma olmuş oluyor. Perşembe akşamı da Cuma olmuş oluyor yani. Hicri kameri takvimi de böyle zaten. Burada cemevlerinde toplanarak ağıtlar yakılıyor, sohbetler ediliyor, anmalar düzenleniyor ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in ne yaptığı, ne mesaj verdiğine ilgili konuşmalar yapılıyor. Nitekim bugün de ben Aşura olduğu için Beylikdüzü'ndeki Gülpınar Cemevi'ne gideceğim ve orada Kerbela ve Yas-ı Matem üzerine ve Hazreti Hüseyin'in gördüğü zulüm üzerine bir konuşma yapacağım. Hemen hemen her Muharrem'de beni bu şekilde çağırıyorlar. Birkaç cemevine giderek orada bildiklerimi anlatıyorum. Şimdi işte Aşura bunun yıl dönümü oluyor. Sünnilikte de yaygın olmasının sebebi Hazreti Hüseyin'den kaynaklanıyor. Aynı zamanda önceki dini kültürlerin, Yahudiliğin olsun, buna İsrailiyat denir. Yoğun bir şekilde İslam kültürünü etkilemiştir. Aşura konusunu da etkilemiştir. 10 Muharrem, Aşura asıl oradan geliyor. Hatta Aşur kelimesinin Arapça olmadığı, faula vezni olmadığı için Arapçada Aşura diye bir kelimenin Arapçada olamayacağından yola çıkarak bunu aslında İbranice'den İsrailiyat olduğu da rivayet edilir. O olabilir, o da söz konusu olabilir. Çünkü 10 Muharrem Aşura günü Yahudilikte çok güçlü, hatta neredeyse milli gün olarak görülür. Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden çıkış yaparak kurtulduğu gün. Yani Yahudiler için çok milli bir gündür. Yani işte buna Aşura deniyor. Oradan İslam kültürüne de geçmiş. Kerbela olayı da bugüne denk gelince 10 Muharrem'e denk gelince bu da Kerbela'nın yası matemi olarak yaygınlaşınca, bunlarla onlar birleşince Aşura kültürü çok geniş bir dini kültür olarak yayılmış. Peki bunun Kur'an'da yeri var mı? Hayır, yok. Kur'an'da hiçbir şekilde Aşura diye bir şey geçmez. 10 Muharrem diye bir geçmez. Geçmesi mümkün değil çünkü Kur'an-ı Kerim nazil olup bittikten 61 yıl sonra Kerbela olayı oldu. Fakat Kur'an-ı Kerim geldiğinde Yahudiler vardı Medine'de ve Aşura orucu tutuyorlardı. Hadis kitaplarında peygamberin onların bu 10 Muharrem Aşura orucu tutmasına nazile ederek biz Musa'ya onlardan daha yakınız ve layıkız diyerek 10 Muharrem'de oruç tutmaya, aşure orucu tutmaya başladığı rivayet edilir. Ancak bu hadislerde vardır. Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim'de 10 Muharrem orucu, aşure orucu diye bir şey söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de sadece Ramazan vardır. Ramazan, 4 tane ayet vardır. Bakara suresinin 184-187. ayetler arasında. O da 4 tanedir sadece. Ramazan'ın nasıl başlayacağı, nasıl biteceği, Ramazan ne yapacağımız, nasıl oruç tutacağımız
kimlere farz olduğu, kimlerin tutmayabileceğiyle ilgili ayetler vardır. Bunun dışında da Muharrem'le ilgili, Aşura ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şey yoktur. İşte geri kalanlar da işte anlattığım gibidir. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler.